Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz iki renkten oluşan kedi görünümlü kitap ayracının yapılışını anlatacağım. Kitap ayracının yapılışında koton ipler ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Kitap ayracının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine 12 tane yarım trabzan yapalım. 12 yarım trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir. Altta yaptığımız 12 yarım trabzanın her birinin tepesine 2 tane yarım trabzan yaparak toplam 24 tane yarım trabzan elde edelim. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir ve altta yaptığımız 24 yarım trabzanın her birinin tepesine sırayla çift tek yaparak toplam 36 tane yarım trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 7 zincir, 2 ilmek atlayalım ve yan yana 5 tane kayma dikiş yapalım. Yedi zincir, 2 ilmek atlayalım ve tüm daire boyunca zincir boşluğuna gelene kadar bütün ilmeklerin tepesine sık iğne yapalım. Zincir boşluğuna geldiğimiz zaman buradaki kayma dikişini saymıyoruz ve yapmış olduğumuz 7 tane zincirden 3 tanesinin tepesine sırayla bir sık iğne yapalım. Dördüncü zincirin tepesine 2 tane sık iğne. Kalan 3 zincirin her birinin tepesine de bir tane sık iğne yapalım. Birinci kulağı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi altta yaptığımız 5 tane kayma dikişinin her birinin tepesine tekrar kayma dikişi yapalım. İkinci kulakta bulunan zincir tepelerine de burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edelim. Önce yan yana 3 tane sık iğne. Dördüncü zincirin tepesine 2 sık iğne. Yan yana 3 tane sık iğne. Sonra gelen ilk sık iğnenin tepesine de kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım.
Bir zincir yaparak ipi keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Şimdi aynı renk ile yaklaşık 1,5 metre kadar ip keselim arkadaşlar ve bu ipi ikiye katlayalım. Burada yapmış olduğumuz iki kulağın tam orta noktasına gelecek şekilde ipi aşağıdan sabitleyelim. Ve istediğiniz kitap ayracı uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 62 tane zincir yapacağım. Zincirleri yaptım ve bir parça ip kaldı. Şimdi buradaki ipleri 2 tane ip olarak görünüyor arkadaşlar. Tığı da bir ipe düşürelim. 1, 2, 3. zincirin içerisine 3 tane yarım trabzan ya da 3 tane sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi kedinin kuyruk bölümü için buradaki kıvrıklı bölümü yapacağız ve istediğiniz zincir sayısı kadar tüm zincirlerin tepesine 3 tane yarım trabzan yapabilirsiniz. Ben toplam 15 tane zincirin içerisine her birine 3 tane yarım trabzan yapacağım. Bu kalan parça ipi bir miktar alttan yürütmeye devam edelim ki daha sağlam olsun. 15 tane zincirin her birinin içerisine 3 tane yarım trabzan yaptık ve bu şekilde kendi ekseni etrafında çevirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi kıvrıldı. Şimdi bu zinciri sabitlemiş olduğumuz noktaya gelene kadar tüm zincirlerin tepesine kayma dikişi yapalım. İlk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine de tekrar kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve ilmeklerin arka tarafından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Şimdi ikinci farklı bir renk ile kedinin papyonunu yapalım arkadaşlar. Fiyonk çalışması için sihirli halka yapalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir kayma dikişi yapalım. Aynı işlemi tekrar edelim. 3 zincir, halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak bir miktar ip bırakalım ve keselim. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra bu desene fiyonk görüntüsü verelim. Yapmış olduğumuz bu fiyongu halka ile zincirin birleşme noktasına dikebilir ya da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Fiyongu da yapıştırdıktan sonra yuvarlak dairenin üzerine kedinin ağız, burun ve bıyık bölümlerini işleyebiliriz arkadaşlar. İlk sihirli halka noktasından iğneyi geçirelim ve işlemeye başlayalım.
İşlemeleri yaptıktan sonra son aşama olarak siyah amigurumi oynar gözler ya da bu şekilde siyah inciler kullanarak göz bölümlerini yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle kitap ayracının da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Kamera arkasında gri renk ile örmüş olduğum ayraç da bu şekilde oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.